Şunu fark ettin mi? Paran azaldığında sadece hesabın değişmez. Sen değişirsin. Daha hızlı sinirlenirsin. Daha sabırsız olursun. Daha kötü kararlar alırsın. Ve en tehlikelisi bunu fark etmezsin. Çünkü zihnin sana şunu söyler. Bu sensin. Ama gerçek şu, bu sen değilsin. Bu kıtlık zihniyeti. İşte bu videoda kıtlık bilinci nedir? Kıtlık psikolojisi nasıl çalışır? Ve en önemlisi, kıtlık bilincinden nasıl kurtulacağını göreceksin. Ve büyük ihtimalle bu videonun sonunda şunu anlayacaksın. Sen değişmedin. Zihnin baskı altında farklı çalıştı. İnsanlar genelde şunu düşünür. Kıtlık sadece parayla ilgilidir. Ama gerçek şu, kıtlık zihinde başlar. İşte buna denir kıtlık bilinci. Peki kıtlık bilinci nedir? Zihnin sürekli yetersiz hissiyle çalışmasıdır. Yeterli para yok, yeterli zaman yok, yeterli fırsat yok. Ve bu his hayatını fark etmeden yönetir. Kıtlık psikolojisi, beynin hayatta kalma moduna geçmesidir. Yani artık gelişmek için değil, hayatta kalmak için düşünürsün. Bu yüzden kısa vadeli kararlar alırsın. Anlık rahatlama, uzun vadeli zarar getirir ve zihin bunu fark etmez. İşte en kritik nokta kıtlık ve tercih. Çünkü zihnin daraldığında seçeneklerin azalmaz, sen seçenekleri göremezsin. Bu yüzden aynı hataları tekrar edersin, aynı döngüde kalırsın ve şunu düşünürsün. Ben neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Kıtlık zihniyeti bir döngü yaratır. Kıtlık hissi stres yaratır. Stres kötü kararlar getirir. Kötü kararlar daha fazla kıtlık yaratır ve bu döngü kendini tekrar eder. Peki kıtlık zihniyeti seni nasıl değiştirir? Birinci, daha sabırsız olursun. Çünkü zihnin sürekli şimdiyi kurtarmaya çalışır. İkinci, daha fazla kaygı yaşarsın. Üçüncü, daha dar düşünürsün. Dördüncü, riskli kararlar alırsın. Beşinci, insanlara karşı daha kapalı olursun. Ve en önemlisi, kendin gibi hissetmezsin. Eğer şu ana kadar kendinden bir parça gördüysen, bu kötü bir şey değil. Bu farkındalık. Ve bu tarz farkındalık videoları insanın hayatını düşündüğünden daha fazla değiştirir. Bu yüzden bu tarz içeriklerle karşılaşmaya devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Peki en önemli soru, kıtlık bilincinden kurtulmak mümkün mü? Evet, ama düşündüğün gibi değil. Çünkü çözüm sadece daha fazla kazanmak değil. Çözüm, zihnini fark etmek. Kıtlık bilincinden bolluk bilincine geçiş bir anda olmaz. Ama şu şekilde başlar. Birinci, düşüncelerini fark etmek. Zihnin sürekli yetmez mi diyor. İkinci, otomatik tepkileri sorgulamak. Bu gerçekten doğru mu? Yoksa sadece korku mu? Üçüncü, seçenekleri genişletmek. Gerçekten başka yol yok mu? Dördüncü, sabır geliştirmek. Çünkü kıtlık zihniyeti acele ettirir. Şunu anlaman gerekiyor. Kıtlık zihniyeti, senin karakterin değil. Bu bir adaptasyon, bir savunma sistemi. Ama artık sana zarar veriyor olabilir. Ve belki de en önemli gerçek şu, kıtlık sadece cebinde değilse zihninde başlar. Ve zihninde çözülür. Çünkü sen sandığından daha fazla seçeneğe sahipsin. Ama önce onları görmen gerekiyor. Unutma, kıtlık seni tanımlamaz. Sadece seni sınırlamaya çalışır. Ve fark ettiğin an artık aynı kişi olmazsın.